geldiniz After TV'ye. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Bugün seni çok bekletmeden söyleyeyim, Vali Otak hakkında konuşacağız. Vali Hutak. Evet. Vali Hutak MMA dövüşçülerinden birisi. Afganistan'da İyi bir dövüşçü. iyi bir dövüşçü kendisi. Sevenler Bayağı de iyi çok. bir dövüşçü. Aynen. Baktık biz. Evet. O zaman Vali Hutak hakkında bugün arkadaşlar kimmiş, nereliymiş ve nereliymiş de biliyorsunuz Afganistanlı olduğunda. Ama nasıl millet seviyor, ne yapıyor, ne ediyor işte. Yani burada hepsini maşallah ustadımız Yağmur Hanım burada araştırma yapmışlar işte Vali Hutak hakkında. O zaman başlıyoruz. Evet. Evet, Abi. efendime söyleyeyim. Hı-hı. Şimdi, Vali Bey, Hı-hı. Warrior diye geçiyormuş. The Warrior Vali, değil mi? Doğru telaffuzu Evet, bu. Vali. Hutak. Warrior Hutak. Hı-hı. Savaşçı yani. Evet. 90 doğumlu. Hı-hı. Kabil doğumlu. Evet. Etnik şeyi nedir? Yani Peştun mu? Peştun kendisi. Evet. Afganistan Peştunlarından. Şimdi ama tek Peştunlar değil yani. Diğer halk da onları çok sever yani Vali Hutak'ı. İyi bir çocuktur kendisi. Ben de çok seviyorum. Arkadaşımdır kendisi. Böyle ara sıra işte yani böyle hikayeler atıyor. Mesela ben yeni bir şey yaptığımda sağ olsun ben de o da yine bir kahramanlık kazandığı zaman ben de hikaye atıyorum ya da video paylaşıyorum. O da paylaşıyor. Konuşuyor yani birbirinin hakkında. Çok iyi bir çocuktur kendisi. Yaptığı 12 maçın 11 tanesini kazanmış. Evet. Çok başarılı bir dövüş. Yani bu oran çok başarılı bir oran. Tabii ki. Yani 12 maçın biri demek maşallah demek yani. Tabii. Evet. Şimdi bu kadar başarılı bir Hı-hı. sporcu. Hı-hı. Kendi okulunu açmayı düşünmüş müdür acaba? Var mı ya da bir okulu falan? Valla öyle demeler vardı yani. Şu şöyle bir şeyler yapacak, öyle yapacak. Yani bu okul falan açacak. Yani böyle bir şeyler duyuyordum ben de. Ama yapmadı galiba. Ben de araştırmalarda sanki Kabil'de bir spor yapılan bir yer var galiba. Ha. Yani sürekli ya sürekli spor yaptığı bir yer Evet. ya da orada hocalık yaptığı bir yer var. Yani bu salonlarda bayağı bir şey yapıyor yani gidiyor geliyor her türlü salonlara davet ediyorlar işte sevenleri var ya kendi salonu bile vardır yani ben o kadar da detaylı bir şey yapmadım ben sormadım ayıp olmasın diye ama kendisinde illaki vardır yani. Ya ben şey düşünüyorum çünkü ya bu kadar başarılı insanların arkadan gelen nesli yetiştirmeleri konusunda biraz Evet önemli. evet hassasın. Hı-hı. Önemli. Evet. Ve insan hakları savunucusu. İnsan hakları savunucusu evet. Sever milletin sever yardım etmeyi sever halkın yanında durmayı sever her türlü yani mesela depremde bile gitti yani halkın yanına gitti. Evet özellikle deprem konusunda Aynen. hassasmış. Öyle Evet. bir bilgiye rastladım. Aynen. Daha önce kaçırılmış galiba. Daha önce kaçırmışlar galiba onu. Valiye. Ben Evet. onun şimdi yani nasıl diyeyim yani öyle durumlar normal şimdi Afganistan'da. Yok yani şey için ya maçla ilgili sanırım kaybetmesi için bir baskı yapmak üzerine. Evet Tabii. öyle bir şeyler de oldu. Yani Aynen. öyle bir haber şeyini gördüm ben. Tabii. Enteresan yani. Aynen öyle bir şeyler vardı yani. İlk önce maçla ilgili bayağı kavgalar falanlar filan oldu işte böyle. Bayağı etkili. Bayağı da. Bayağı etkili olduğunu buradan görebiliriz Evet. zaten aslında. Tabii ki de. Evet Tabii ki de. maç Yani. kaybettiği Tabii. kaç falan. Şu an nerede yaşıyor biliyor musun? Şu an Afganistan'da kendisi. Öyle mi? Aynen. Şu an Afganistan'da. Evet Kabil merkezinde. Aynen, İşte Kabil spor salonu da orada diye biliyorum ben. Aa. Yaptığım araştırmalarda böyle gördüm en azından. Aynen. Çok iyi. En sonunda galiba Rusya'da bir maça çıktı. 2025 Ekim. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha yeni geçen ay. Evet. Onunla da galibiyet var. Daha önce yaşadığı gene maçlarda böyle bayağı aslında çok başarılı insanların üzerine çok giderler ya. Hı-hı. Ya da kıskanırlar. Evet. Daha önce de bir maçla ilgili bir şey olmuş herhalde gene. Galiba kaybettiği maçla ilgili emin değilim. Yok kasıtlı kaybetti falan gibisinden dedikodular çıkarmışlar. Aa. Ya, Ama normal o bir şey reddedilmiş öyle. tabii. Dedikodu bazında Tabii bu. ki de. Tabii. Normal yani. Şu bir gerçek. Başarılı insanların başarısı illa kıskanılıyor veyahut da
Meyve kötüye veren ağaç. kullanılmaya taşlanır. Aynen, Taşlanır. meyve veren ağaç Afganistan'da hem taşlanır. de çok öyle bir şey. Birisi mesela illa diyor kazanacaksın diyor. Ya bir kere sen mesela bunu diyelim ki 10 maç kazandın. 10 maçta birisini kaybettin. Ha, yarın öbür gün sen var ya öyle bir küfür yersin ki sen niye kaybettin Ama yani. biraz nankörlük. Yani ben şunu çok net söyleyebilirim. Çok uzun yıllarımı verdim savaş sanatlarına, dövüş Hı hı. Evet. sporları demeyeceğim Evet, sen çünkü bayağı savaş yaptın. sanatlarına Evet. hiçbir şey belli olmaz savaşta. Doğru. Doğru. Yani hiçbir şey belli olmaz. Doğru. Sen kendinden çok daha küçük birine ya da çok daha zayıf birine yenilebilirsin. Doğru. Ya orada kasın, gücün, iriliğin, hızın bir noktada hiçbir önemi kalmayabilir. Doğru. Savaşmak demek her zaman galip gelmek demek değil. Dolayısıyla bu tarz ben hiçbir zaman müsabık olmadım. 1,5-2 sene Thai boks yaptım. Hı-hı. Beni çok maçlara çıkarmak istediler o dönemler. 1992 falandı tabii. Hı-hı. İstemedim ben çünkü o mücadeleyi ben kendimle veriyordum. Hı. Benim derdim başkaydı. Hı-hı. Sonra Aikido'ya geçtim zaten. Hı-hı. Aikido'da zaten müsabaka yok. Hı-hı. Ama şunu çok iyi biliyorum yani. Hani Kung Fu'da da çok iyi bir ustayla çalışma fırsatı buldum. Uzun yıllar onunla da çalıştım. Aikido'dan sonra. Hiçbir şey kesin değildir. Tabii ki. Mutlak güç diye bir şey yoktur. Ve mutlak galibiyet diye de bir şey yoktur. Bir kere hani tabii ki her zaman insan sevdiği sporcunun başarılı olmasını ister. Tabii ki herkes müsabakalarda başarılı olsun ister. Ama bu her zaman böyle olmuyor işte maalesef. Olamaz zaten, mümkün değil yani. Ya hayatta hiçbir şeyin garantisi yok Tabii, bir kere. doğru. Yani kaldı ki bir de maça çıkacaksın. Aynen. Evet. Savaş falan filan. Evet. Doğru. Hafif siklet. Evet ve zaman zaman orta siklet. O işte aldığı kilo ile ilgili. Geçen de konuşmuştuk Evet ya. evet hatırlıyorum. O bulunduğun kiloda ki segmentine göre çıkıyorsun maçlara. Hmm. İşte tüy siklet, hafif siklet, sinek siklet, orta siklet, ağır Doğru siklet diye doğru gidiyor demiştim demiştin ya. hatırladım evet. Evet. Offside gibi bu bilgi bende Yani sürekli MMA silindi. uzmanı değilim Hı-hı. ama MMA maçları izledim. Ama sen maşallah Gerisi- var yani her zaman takip ediyordun da o yüzden. Yok yani tabii ki ediyorum bir derecede ama o kadar uzmanım diyebileceğim kadar ukalalık yapamam. Sen de üstadımızsın abi spor konusunda biliyorsun. Evet. Estağfurullah. Artık Evet. emekliyim ben, bıraktım o işi. Yok Alp ya, abi abi biraz sen da böyle senin bir şey deme izleyicilerle ya. konuşalım ya. Gerçekten ben bu kadar her şeyi profesyonelce yapabilen çok az insana rastladım. Biri de Alp abidir. Evet. Abi bize helal olsun. Gerçekten. Teşekkür ederim. Çok Maşallah. naziksiniz. Evet. Ben pek çok şey yaptım. Pek çok şeyi farklı motivasyonlarla yaptım hayatım boyunca. Ama pek çok şey yapmak çok avantajlı bir şey olmayabiliyor. Evet, savaş sanatlarında çok öğrenci yetiştirecek kadar, yani yüzlerce öğrenci yetiştirdim. Hı hı. Aikido'da özellikle. Hı. Karatede, kung fu çalıştım, tekvando çalıştım, judo çalıştım. Hani çalışmadığım spor pek kalmadı Hı hı. gibi bir şey. Ama 9 yaşında başladım ve 37 sene boyunca sürekli çalıştım. Yani Maşallah. ben süper kahraman olmak istiyordum, Batman gibi. Vay vay. Gerçekten çok çocukken çocukluk hayalimdi o. Tabii ki yani öyle bir şey yapmadım da. ömrümü böyle savaş sanatlarına adamamın normal okula giderken Aha. Hı. her şeyin yanında savaş sanatları her zaman vardı. Evet. Savunma sanatları. Hı. Onları profesyonel olarak yaptım evet. Para kazandım. Müsabakalara çıkmadım asla. Hani çok müsabaka şeyi geldi. Hı. Gerçek hayatta bir şeyler yaşamak durumunda kaldım. Hı. Kendimi savunmak zorunda kaldığım anlar da oldu tabii İlla ki. ki Doğrudur. olmuştur. Doğru. Ama yani onun dışında yaptığım çok şeyler, yani bunları övünerek anlatamam. Hani her şeyi hayat sizi bir yere doğru götürüyor ve onun İlla ki. eseri yani. Oyunculuk da öyle, Evet. yazarlığım da öyle, diğer Maşallah. şeyler de öyle yani. Maşallah abim sen var ya efsane bir adamsın. Gerçekten Teşekkür öylesin. ederim. Efsanesin gerçekten. Arkandan da konuşuyoruz. Sizin gözleriniz. Helal olsun. Hayır. Her zaman Arkandan da konuşuyoruz. evet her zaman gerçekten. senin arkandan konuşuruz ders. Bu adam helal olsun ders yani. Her zaman Evet. işte. Böyle güzel konuşuruz ama. Hep böyle iş mi Sancar? Hep de arkandan konuşuyoruz. Hep arkandan konuşuruz. Hep de arkandan Teşekkür ederim. konuşuruz. Mahcup oluyorum. Bir de videomuzun asıl konusu Vali Evet. Otak olduğu için çok fazla konuyu isterseniz benimle kaynatmayalım. Evet evet. Seyircilerimiz şey yapmasın, Aynen. üzülmesinler. Aynen. Evet. O zaman başka ne sorunuz vardı acaba? Onu da öğrenebilir miyim Vali Otak hakkında? Yani bu kadar başarılı sporcuların Afganistan'dan çıkıyor olması
Afganistan'daki sosyokültürel şeyin de bir eseri. Yani sen de mesela çok başarılı bir insansın. Eyvallah. Belki MMA'de başarılı değilsin, MMA yapmıyorsun belki ama Doğrudur. senin ben Türkiye'ye gelirken de çok zorluk çektiğini biliyorum. Dolayısıyla seninle ilgili bir video, hatta birkaç video mutlaka yapacağız ilerleyen safhalarda. Bir Ben de anlat hikayemi ya. anlatayım o zaman, nasıl Türkiye'ye gelmişim, ne yapmışım, ne etmişim. Evet, yani Evet. bir iki videoyu buna ayıralım istiyorum ben mutlaka. Bizi Çünkü ilk konuşulmaya değecek bir dinlediğimizde insansın. Şok olmuştuk Sancar'ın. Oyunculuk okulundayız. Evet. İlk gün. Daha herkes birbirini tanıtıyordu. Evet. Sahneye çıktı beyefendi. Bizi Bir ağlatırdı ders neredeyse yedi. yani. Hani Koca derste vallahi billahi uzun uzun anlattı. Koca derste, evet. Hatta Orada- herkes böyle hocanın ağzı açılıp kalmış, şaşır gerçekten mi diyor. Ondan sonra herkes telefonlarını açıp bir bakmaya başladı. Bakayım o. evet, hepimizin ağzı açık kaldı sayın seyirciler. Evet, hepimiz Sancar'ı aynı anda stokladık sanırım. Onun hakkında da güzel bir Video yaparız. video yapacağız. Evet. Mutlaka ki yaparız. O zaman Artık kapatalım, başka sorumuz yok sanırım. yok. Evet, o zaman ben yine en sonda konuştuğum gibi bir teşekkür ediyorum. Dostoy aziz, hamvatanan aziz, بسیار زیاد تشکر. ما کسانی که محبوب است، عزیز است و در دل مردم عزیز ما جای دارن، ما درباره از وا در افتر تیوی دربارهشان صحبت میکنیم، درباره محبوب ترین انسان هایی که در افغانستان است که چی رقم رشد کردن و مردم چی رقم دوستشان دارن. کسایی که محبوب هستن هموطنان عزیز، حتما کلگی صنعتکارای افغانستان ما چی میکنیم؟ معرفی میکنیم به زبان ترکی که کلگی بگویم که والا افغانستان همچنان همچنین انسانهایی داره. بله ولی جان هوتک زتا سرمین نلارم روجانا پختو پایگم و کم پایگم روجانا. جانم هستی، همیشه موفق باشی، خوش خندان باشی. خانم یامور و آقای الب عرس همکارایم هستن و سلامای گرم خودم بر تو تقدیم میکنم و همه افغانستان تقدیم میکنم و لطفا سابسکرایب از یادتان نره. Eyvallah. Görüşmek üzere. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Teşekkürler, sağ olun.